3 asır boyunca dünyanın en büyük imparatorluğunu yönettiler. Servetlerinin sınırı, güçlerinin ise dengi yoktu. Ama Romanov hanedanının hikayesi altın varaklı tahtlarda değil, kanla kaplı karanlık bir bodrum katında bitti. Peki, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi sayılan bu aileyi yok oluşa sürükleyen neydi? Sarayın kalbine sızan o gizemli keşiş Rasputin mi? Saklanan ölümcül sırlar mı? Yoksa bizzat Çar'ın verdiği hatalı kararlar mı? Sovyetler cesetleri yaktı, kanıtları asitle eritti ve tarihi silmeye çalıştı. Ama kemikler yalan söylemez. Birazdan o gece o bodrumda aslında neler yaşandığını, o kayıp prenses efsanesinin arkasındaki gerçeği ve bir hanedanın nasıl adım adım kendi kıyametine yürüdüğünü saniye saniye anlatacağız. Ancak başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bu belgeseller uzun araştırmalar ve büyük bir emekle hazırlanıyor. Bu videonun daha çok tarih severin karşısına çıkması için şimdiden beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımızın büyümesine doğrudan katkıda bulunmak ve size özel ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Desteğiniz bu hikayeleri anlatmaya devam edebilmemiz için en büyük gücümüz. Sizce Romanovlar masum kurbanlar mıydı, yoksa bu sonu hak etmişler miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Işıkları kapatın ve arkanıza yaslanın. Çünkü duyacaklarınız bir masal değil, tarihin en kanlı gerçeklerinden biri. Hazırsanız Romanov dosyasını açıyoruz. St. Petersburg, Kış Sarayı. Kristal avizelerin altında, mermer zeminlerde yankılanan ayak sesleri. Yaldızlı çerçevelerden aşağıya bakan o mağrur imparatorlar, kurdukları bu devasa güç merkezinin sadece tek bir nesil içinde hayalet bir yapıya dönüşeceğini asla tahmin edemezdi. 3 asırdır Rus İmparatorluğunu demir yumrukla yöneten Romanov hanedanı, dışarıdan bakıldığında o donmuş nehirler kadar sarsılmaz duruyordu. Ancak takvimler 1918'i gösterdiğinde bu kadim soy sadece silik anılara ve yeri belirsiz toplu mezarlara dönüşecekti. İmparatorlukları paramparça, mirasları ise devrim ateşiyle küle dönmüş bir halde. Tarihin gördüğü en kudretli hanedanlardan biri nasıl oldu da bir gecede yeryüzünden silindi? Burası entrikanın merkezi. Güç zehirlenmesi, İhanet ve imparatorluğun kaderini mühürleyen karanlık bir aile sırrı. Dünya tarihini değiştiren bu çöküşe tanıklık etmek ve olayların perde arkasını görmek için abone ol butonuna tıklayın. Sırada hangi hanedanın kirli çamaşırlarını dökmemizi isterseniz yorumlarda belirtin. Hazırsanız başlıyoruz. Romanovların sonu tarihin en sert düşüşlerinden biridir. Mutlak gücün zirvesi. 10 bir zaman dilimine yayılan topraklar, 100 milyondan fazla tebaa. Orta Çağ karanlığından çıkıp Avrupa'nın devine dönüşen Rusya. Ancak bu devin yöneticileri kısa süre sonra kendi saraylarında birer mahkuma dönüşecek, bizi seviyorlar dedikleri halk tarafından linç edilme korkusuyla yaşayacaklardı. Bu sadece bir ailenin çöküşü değil. Bu eski dünyanın modern çağın dişlileri arasında ezilmesinin hikayesi. İnanılmaz olan şu, köylü isyanlarını, istilaları ve darbeleri atlatan bu hanedan, dış düşmanlar yüzünden değil, değişime direnirken kendi ağırlığı altında ezildiği için yok oldu. Sonun başlangıcı bir savaşla değil, bir doğumla geldi. 1904 yılı, toplar gürlüyor, St. Petersburg kutlamalarla inliyor. Çareviç Aleksey Nikolayevich doğdu. İkinci Nikolay ve Aleksandra, 4 kızdan sonra gelen bu erkek varisle hanedanı kurtardıklarını sandılar. Oysa kucaklarında tuttukları bebek, imparatorluğun geleceği değil, genetik bir saatli bombaydı. Kader onu asla taşıyamayacağı bir tahta itmişti. 1,70 m boyunda, nazik bakışlı bu adamda, babası 3. Alexander'ın o odayı titreten otokratik havasından eser yoktu. Babası demir gibi sertti. Nikolay ise rüzgarda savrulan bir yaprak. Devlet meselelerinden kaçar, askeri üniformaları incelemeyi, pul koleksiyonu yapmayı tercih ederdi. Onu tanıyanlar iyi bir adam derdi. Harika bir hafıza,
Nazik bir eş, iyi bir baba. Başka bir devirde sembolik bir kral ya da sade bir beyefendi olarak mutlu ölebilirdi. Ancak dünyanın en büyük imparatorluğunun mutlak hakimi olduğunda bu iyi adam özellikleri ölümcül birer zayıflığa dönüştü. Sorun zalim olması değildi. Sorun yetersizliğiydi. Kendini Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi sanıyordu ama kararlarını verirken sürekli titriyordu. Bir konuyu haftalarca erteler, son konuştuğu danışman kimse onun fikrine kapılırdı. Bu kararsızlık halkın gözünde onu zayıf ve güvenilmez bir lidere dönüştürdü. Daha kötüsü, çatışmadan ölesiye korkardı. İnsanların yüzüne duymak istediklerini söyler, arkalarını döndüklerinde tam tersini yapardı. En sadık bakanları bile ona güvenemez hale gelmişti. Şimdi kendinize sorun. İnandığınız her şeyin yalan olduğunu anlasanız ne yapardınız? Nikolay, işte bu uçurumun kenarındaydı. Bu çaresizliğin nasıl bir felakete dönüştüğünü görmek istiyorsanız ekran başından ayrılmayın. Çünkü asıl kaos şimdi başlıyor. Nikolay'ın saltanatının ilk yılları yaklaşan fırtınanın habercisiydi. 1904 Rus-Japon Savaşı. Tam bir fiyasko. Modern tarihte ilk kez bir Asya devleti, bir Avrupa devini savaş meydanında rezil etti. Rus ordusunun yenilmezlik miti yerle bir oldu. Halk haritada yerini bile bilmediği Mançurya toprakları için ölmek istemiyordu. Açlık ve öfke sokaklara taştı. Ve patlama noktası. 9 Ocak 1905. Kanlı Pazar. St. Petersburg sokaklarında Papaz Georgi Gapon önderliğinde devasa bir kalabalık kış sarayına yürüyor. Ellerinde silah değil, çarın portreleri ve dini ikonlar var. Amaçları isyan değil, babamız dedikleri çara dertlerini anlatmak. Ancak saray kapılarını açmak yerine namluları çevirdi. İmparatorluk muhafızları tetiği çekti. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Kar beyazdı ama o gün kızıla boyandı. O gün ölen sadece insanlar değildi. O gün halkın çara olan inancı öldü. Yüzyıllardır süren çar iyidir, çevresi kötüdür yalanı o kurşunlarla bitti. İmparatorluk alev aldı. Moskova, Varşova, sanayi kentleri. Her yer grev, her yer isyan. Polonya'da 400 bin işçi sokakta. 1905 devrimi Nikolay'ı köşeye sıkıştırdı. Danışmanı Sergey Witten'in baskısıyla istemeye istemeye Ekim Manifestosu'nu imzaladı. Sözde bir parlamento, sözde özgürlükler. Ama Nikolay için bu bir demokrasi adımı değil, sadece zaman kazanma taktiğiydi. Ortalık durulur durulmaz verdiği sözleri birer birer yedi. Seçimlere hile karıştırdı, meclisi kapattı, ipleri tekrar eline almaya çalıştı. Ancak bu ikiyüzlü tavır sonun başlangıcını hızlandırmaktan başka bir işe yaramadı. İmparatorluk ailesi için bu durum sadece bir baba ve anne acısı değil, devletin bekası için tam bir felaketti. Rus tahtının tek varisi, hanedanın tüm geleceği en ufak bir darbeye bağlıydı. Saray bu durumu bir devlet sırrı gibi saklama kararı aldı. Ancak bu sessizlik kısa sürede yerini sarayın koridorlarında yankılanan vahşi dedikodulara bıraktı. Halk Çar ve Çariçe'nin çocuklarını korumak için ne kadar çaresiz kaldığını bilmiyordu. Ve bu çaresizliğin imparatorluğun kapılarını kime açacağını asla tahmin edemezlerdi. Halkın anlamadığı şey şuydu: İmparatoriçe neden okuma yazma bilmeyen, Sibirya'nın bağrından kopup gelmiş bir köylüye, Grigori Rasputin'e bu kadar muhtaçtı? Rasputin'in ahlaksız yaşamı ve saray üzerindeki o karanlık etkisi sonunda tüm ulusu bir skandala sürükleyecek ve monarşinin temellerine dinamit döşeyecekti. Şimdi sıkı durun, çünkü hikaye burada aklın sınırlarını zorlamaya başlıyor. Rasputin hakkında duyacaklarınız bir kurgu gibi gelebilir ama ne yazık ki Romanovlar için sonuçları kanlı ve gerçekti. Keskin bakışları, dağınık sakalı ve o hipnotize edici tavrıyla kendini kutsal adam ilan eden bu figür, Sibirya'dan çıkıp St. Petersburg sosyetesine bir virüs gibi yayıldı. Mistisizm ve okültizme meraklı aristokratları basamak olarak kullandı ve sonunda en tepeye, imparatorluk sarayına sızmayı başardı. Onu vazgeçilmez kılan tek bir şey vardı. Alexey kriz geçirdiğinde acılarını dindirebilen tek kişi o gibi görünüyordu. Rasputin'in bu gizemli gücünün en büyük kanıtı 1912 yılında Spala'da yaşandı.
8 yaşındaki Alexey, Polonya tatilinde düşüp yaralandı ve o güne kadarki en korkunç krizi başladı. Bacaklarında dayanılmaz ağrılar, durmayan iç kanama. Çocuk günlerce ölümle pençeleşti. Alexandra uykusuz nöbetler tutarken yetkililer çoktan prensin ölüm ilanlarını hazırlamaya başlamıştı. Ancak Rasputin çağrıldığında ve odaya girdikten kısa süre sonra kanama açıklanamaz bir şekilde durduğunda Alexandra kararını vermişti. Bu bir mucizeydi. O andan itibaren bu köylü mistiğin oğlunu yaşattığına olan inancını hiçbir güç yıkamazdı. Ancak saray duvarlarının dışında Rasputin bambaşka bir adamdı. Sarhoş kavgaları, her kesimden kadınla yaşadığı skandallar ve "çar benim elimde" şeklindeki küstahça böbürlenmeleri tüm ülkeye yayıldı. Sözde kutsallığıyla sokaktaki rezilliği arasındaki bu uçurum, II. Nikolay ve Aleksandra'nın yönetemediği devasa bir halkla ilişkiler felaketine dönüştü. Ve tam bu kaosun ortasında Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Ağustos 1914. Savaşın ilk günleri Romanovlar için bir kurtuluş bileti gibi görünüyordu. Nikolay'ın Almanya ve Avusturya Macaristan'a savaş ilan etmesiyle sokaklar vatanseverlik çığlıklarıyla inledi. 1905'te beri biriken devrimci öfke yerini bir anda ulusal birlik havasına bıraktı. Çar, St. Petersburg adını daha Rusça tınlayan Petrograd'la değiştirdi. Alman kökenlerini reddetti. Milyonlarca insan ana vatanı savunmak için seferber oldu. Ama bu rüya çok kısa sürdü. Aylar içinde Rus ordusunun devasa ama kof yapısı Doğu Avrupa'nın kanlı savaş alanlarında çöktü. İlk muharebeler Rusya'yı ve müttefiklerini şoka uğratan felaketlerle sonuçlandı. Tannenberg Muharebesi'nde Rus ordusu Alman kuvvetleri tarafından bir kapan gibi kuşatılıp yok edildi. Sadece birkaç gün içinde 90 binden fazla asker öldü ya da esir düştü. Bu sadece askeri bir yenilgi değildi. Bu bir sistemin iflasıydı. Komuta zinciri kopmuş, iletişim çökmüştü. Rus askerleri aslanlar gibi savaşıyordu ama cephaneleri bitikti. Tüfekleri eskiydi. İkmal hatları kopmuştu. Tannenberg, Rus savaş makinesindeki her şeyin ne kadar yanlış olduğunun sembolü oldu. 10 binlerce can, generallerin beceriksizliği yüzünden hiç uğruna kaybedildi. Şok edici ölüm sayısının ötesinde asıl hasar zihinlerdeydi. Askerler ve halk, hükümetin bir savaşı yönetebileceğine dair inancını yitirdi. 1914 felaketleri sadece bir fragmandı. 1915'teki Alman bahar taarruzu büyük geri çekilme olarak tarihe geçti. 100 yılı aşkın süredir Rus toprağı olan Polonya Krallığı düşmana terk edildi. 4000'den fazla top ve sayısız teçhizat kaybedildi. Kayıplar milyonları buldu. Siviller batıdan kaçarken devasa bir mülteci krizi patlak verdi. Cephedeki manzara ise tam bir cehennemdi. Askerler ölüme gönderildiklerini bile bile siperlerden çıkıyorlardı. Rus birliklerinin Alman makineli tüfeklerine karşı sopalarla saldırdığı, silah bulmak için ölen arkadaşlarını beklediği hikayeleri dilden dile dolaşıyordu. Bu hikayeler abartılı olsa da teknolojik olarak üstün düşman karşısında yaşanan çaresizliği çok net özetliyordu. Ve işte tam bu noktada felaketler zinciri Nikolay'ı saltanatının en ölümcül kararına itti. Eylül 1915. Neredeyse tüm bakanlarının yapma demesine rağmen kuzeni Büyükdük Nikolay Nikolayevич'i görevden aldı ve ordunun başkomutanlığını bizzat üstlendi. Büyükdük, yenilgilere rağmen asker tarafından saygı gören bir profesyoneldi. Nikolay ise askeri geçit törenleri dışında hiçbir tecrübesi olmayan bir amatör. Bu karar, Çar'ın kendi ipini çekmesi demekti. Artık her yenilginin, her taktik hatanın, her anlamsız ölümün faturası doğrudan ona kesilecekti. Her şey bu köylü mistiğin iki dudağı arasındaydı. Aleksandra aracılığıyla cephedeki Nikolay'a fısıldanan her öneri başkentte bir deprem etkisi yaratıyordu. Ruslar buna bakanlık sıçraması adını takmıştı. Yetenekli devlet adamları birer birer kovuluyor, yerlerine liyakatle değil sadece Rasputin'e sadakatle seçilmiş beceriksiz dal kavuklar getiriliyordu. Savaş Bakanı, İçişleri Bakanı, hatta Başbakan bile şaşırtıcı bir hızla değişiyordu.
Her yeni atama devletin imparatorluğa hizmet etmek için değil, bu mistik adamı memnun etmek için çalıştığını kanıtlayan yeni bir skandaldı. Bu siyasi sirkin faturası ise çok ağırdı. Hükümet felç olunca ekonomi de çöktü. Rusya'nın sanayisi milyonlarca askeri beslemeye çalışırken sivil halkı açlığa mahkum etti. Ulaşım ağları kilitlendi, trenler asker taşımaktan şehirlere yiyecek getiremez oldu. Tarlalar boş kaldı çünkü çiftçiler cephedeydi. 1916 yılına gelindiğinde Petrograd ve Moskova sokaklarında kilometrelerce uzayan ekmek kuyrukları günlük hayatın bir parçasıydı. İşçiler sadece açlıkla değil, nefes aldırmayan bir enflasyonla da boğuşuyordu. Ve bu sefaletin ortasında saraydan gelen haberler halkın öfkesini nefrete dönüştürdü. İnsanlar çocuklarına bir dilim ekmek bulamazken sarayda şampanyaların su gibi aktığı partiler düzenlendiği konuşuluyordu. Söylentiler korkunçtu. İmparatoriçe Alman ajanıydı. Rus askerleri ihanet yüzünden ölüyordu ve her şeyi o karanlık güç yönetiyordu. Ve sonunda bardak taştı. Aralık 1916. Rusya'nın en zengin adamlarından Prens Felix Yusupov ve bir grup soylu bu gidişata dur demek için ölümcül bir plan yaptı. Amaçları hanedanı kurtarmak için o habis uru kesip atmaktı. Rasputin ölmeliydi. O gece yaşananlar gotik bir korku romanından fırlamış gibiydi. Zehirli şaraplar, patlayan silahlar ve sonunda buz tutmuş Neva Nehri'nin karanlık sularına atılan bir beden. Ancak Rasputin'in ölümü, Romanovları kurtarmak bir yana sonlarını hızlandırdı. Bu suikast, Aleksandra'nın elinde kalan son duygusal dayanağı da yok etti. Artık tamamen yalnız ve paranoyaktı. Etrafının düşmanlarla sarıldığına inanan imparatoriçe, mantıklı düşünme yetisini tamamen kaybetti. Asıl tehlike ise şuydu. Bu cinayet, aristokrasinin çara olan sadakatinin bittiğini ilan ediyordu. Çarı korumakla yeminli soylular, sistemi kurtarmak için kanun dışına çıkıp cinayet işlemek zorunda kalmışlardı. Sistem kendi kuyruğunu yiyordu. Şu anı iyi düşünün. Eğer bir rejimin en sadık koruyucuları bile kurtuluşu cinayette arıyorsa, o rejim çoktan ölmüş demektir. Ve beklenen kıyamet, 23 Şubat 1917. Petrograd sokaklarında her şey sıradan bir ekmek isyanı gibi başladı. Soğuktan titreyen kadınlar ekmek ve savaşa hayır diye bağırarak yürüyüşe geçti. Savaş boyunca buna benzer çok gösteri olmuştu. Ama bu sefer hava farklıydı. Protestolar şehri felç eden genel bir grevle birleşti. Olayı bir isyandan devrime dönüştüren şey askerlerin tepkisi oldu. Romanovlar yüzyıllardır düzeni sağlamak için ordunun sadakatine güvenirdi. Kanlı Pazar'da olduğu gibi emredildiğinde tetiği çekeceklerinden emindiler. Ama Şubat 1917'deki askerler o eski elit muhafızlar değildi. Onlar da sokaktaki insanlar gibiydi. Yedekler, yeni askerler, savaşın dehşetini görmüş gaziler. Yoldaşlarının anlamsızca öldüğünü, subayların onları nasıl terk ettiğini gören bu adamların kaybedecek bir şeyi kalmamıştı. Kritik an 26 Şubat'ta geldi. Volinski alayı. Subayları ateş emri verdiğinde askerler namluları halka değil gökyüzüne, hatta kendi subaylarına çevirdi. Bu bir kırılma noktasıydı. Saatler içinde isyan bir orman yangını gibi diğer kışlalara sıçradı. Askerler silah depolarını yağmaladı, üniformalarını yırttı ve bastırmak için geldikleri kalabalıkla kucaklaştı. Artık işçi, köylü ve asker tek bir vücuttu. Otokrasinin omurgası kırılmıştı. Petrograd'dan yüzlerce kilometre uzakta, cephedeki karargahında izole olmuş Nikolay ise hala rüya görüyordu. Başkent yanarken o bunun basit bir kargaşa olduğunu sanıyordu. Çünkü ona ulaşan raporlar, gerçeği gizleyen dal kavuklar tarafından filtreleniyordu. Sonunda durumun ciddiyetini anlayıp başkente dönmeye çalıştığında ise artık çok geçti. Demir yolları devrimcilerin elindeydi. İmparatorluk treni rayların üzerinde sıkışıp kaldı. Çar kendi ülkesinde bir mülteciye dönüşmüştü. Çöküşün hızı nefes kesiciydi.
300 yıllık Romanov iktidarı günler içinde buharlaştı. Bakanlar kaçtı, polis teşkilatı dağıldı. Düne kadar çarın önünde eğilen generaller, liberaller, hatta muhafazakar soylular bile artık tek bir şey konuşuyordu. Nikolay gitmeliydi. Tsarskoye Selo'daki Alexander Sarayı'nda hasta çocuklarıyla hapsolmuş olan Alexandra içinse bu kişisel bir kıyametti. Bir zamanlar kendini Tanrı'nın seçilmişi sanan o mağrur kadın, şimdi buzlu camların ardından dünyasının yıkılışını izleyen bir tutsaktı. Alman kökenli olması yüzünden duyulan nefret, saray kapılarına dayanan kalabalığın öfkesiyle birleşmişti. Romanovlar için artık taht değil, hayatta kalma mücadelesi başlıyordu. Çocuklar, özellikle de o 4 büyük düşes. Güvenli ve pırıltılı dünyalarının bir gecede nasıl tanınmaz, korkunç bir kabusa dönüştüğünü kavrayamıyorlardı. En büyükleri Olga 21 yaşındaydı. Avrupa'nın bir sarayına gelin gidip ayrıcalıklı bir hayat sürmeyi bekleyerek büyümüştü. 19 yaşındaki Tatyana, savaşta hemşirelik yapmış, Rusya'nın acılarını görmüştü. Bu yüzden halkın neden öfkeli olduğunu bir nebze anlıyordu. 17 yaşındaki Maria ve 15'indeki Anastasya ise hala masumiyetlerini koruyacak kadar gençtiler. Ancak etraflarındaki yetişkinlerin korkusunu, o havada asılı duran çaresizliği hissedecek kadar da büyümüşlerdi. Ve Alexey, şimdi 12 yaşında. Ailesinin kaderini mühürleyen o lanetli hastalığın, hemofilinin pençesinde. Dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetmek için doğan bu çocuk artık tacı takmaktan çok sürgünde ölme ihtimaline yakındı. Monarşinin itibarını korumak için yıllarca bir devlet sırrı gibi saklanan hastalığı, şimdi hanedanın tüm zayıflıklarının dünyaya ifşa edildiği acı bir sembol gibiydi. Nikolay'ın tahttan çekilmesiyle ilgili müzakereler başladığında acı gerçek ortaya çıktı. Romanov hanedanına olan destek, onu savunması için yemin edenler arasında bile tamamen çökmüştü. 2 Mart günü Duma temsilcileri Çar'ın trenine ulaştığında karşılarında imparatoru değil, her şeyin bittiğini kabullenmiş, yıkılmış bir adam buldular. Konuşmalar kısa, soğuk ve tuhaf bir şekilde medeniydi. Böylesine devasa bir tarihsel kırılmanın yaratması gereken o dramatik havadan yoksundu. Nikolay saltanatı boyunca zorlukları nasıl karşıladıysa tahttan feragat belgesini de öyle imzaladı. Sessiz bir kabullenişle. Başlangıçta Nikolay, tacı oğlu Alexey'e bırakıp kenara çekilmeyi düşündü. Ancak doktorlar acı gerçeği yüzüne vurdu. Hemofili hastası bir çocuk ailesinden ve tıbbi bakımdan koparılırsa yaklaşan fırtınada hayatta kalamazdı. Bunu fark eden Nikolay, tacı kardeşi Mihail Aleksandroviç'e devretti. Belki başka bir Romanov enkazı kurtarabilirdi. Ancak Mihail'in saltanatı 24 saatten az sürdü. Kardeşini deviren devrimci dalganın kendisini de yutacağını anlayan Mihail, ertesi gün tacı reddetti. Ve böylece 1613'ten beri Rusya'yı yöneten o devasa Romanov hanedanı sona erdi. Kanlı bir savaşla değil, sadece zamanlarının geçtiğini kabul eden bir imzayla. Şubat devriminden çıkan geçici hükümet, başlangıçta devrik aileye karşı nispeten saygılıydı. Hatta bir kurtuluş umudu bile belirdi. İngiltere. Alexandra'nın kuzeni Kral 5. George, İngiliz hükümeti aileye Londra'da sığınma hakkı verebileceğinin sinyallerini verdi. Bu, tahtı geri almak için değil ama en azından hayatta kalmak için bir çıkış yoluydu. Ancak devrimci Rusya'nın siyasi gerçekleri bu umudu hızla yok etti. Geçici hükümet, halkın nefret ettiği savaşı sürdürürken kendi meşruiyetini korumaya çalışıyordu ve devrik Çar ile ilişki kurmak ateşle oynamaktı. Kral George'un danışmanları uyardı. Düşmüş Romanovları korumak İngiltere'de de bir devrimi tetikleyebilir ve o davet sessizce geri çekildi. Kendi tahtlarını korumaya çalışan diğer Avrupalı hükümdarlar da akrabalarına sırtlarını döndüler. Romanovlar artık yapayalnızdı. Ailenin Tsarskoye Selo'daki esareti aylar geçtikçe karanlık bir hal aldı. Başlangıçta koruyucu gözaltı denilen durum, gardiyanların düşmanca tavırlarıyla gerçek bir hapishaneye dönüştü. Hizmetkarlar birer birer kaçtı. Kimi korkudan, kimi batan gemiyi terk etmek için. Nikolay omuzlarından imparatorluk yükü kalktığı için başlangıçta tuhaf bir rahatlama içindeydi. Odun kesiyor, çocuklarıyla oynuyor, hep özlediği o basit aile hayatında huzur buluyordu. Ancak Alexandra durumu kabullenemiyordu.
Hala bir imparatoriçe gibi davranıyor, gardiyanlardan saygı bekliyor, bu tavrıyla onları daha da öfkelendiriyordu. Ekim 1917. Ailenin kaderindeki son dönüm noktası. Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. Artık kurallar değişmişti. Geçici hükümet onları sadece hapsetmekle yetinebilirdi. Ama Bolşevikler için Romanovlar yok edilmesi gereken eski dünyanın ta kendisiydi. Onlar yaşadığı sürece karşı devrimcilerin bir umudu olacaktı. Bu yüzden onları ortadan kaldırmak sadece bir intikam değil, stratejik bir zorunluluktu. Nisan 1918. Sonun başlangıcı. Aile Rusya'nın kalbindeki sanayi şehri Yekaterinburg'a nakledildi. Burası eski imparatorluk ailesine zerre kadar sempati duymayan katı Bolşeviklerin kalesiydi. Yerel bir tüccar olan İpatiyev'in evine el konuldu ve burası gardiyanların alaycı bir şekilde isimlendirdiği gibi özel amaçlı eve dönüştürüldü. Buradaki koşullar korkunçtu. Pencereler dışarıyı görmemeleri ve dışarıdan görülmemeleri için beyaza boyandı. Hareketleri birkaç odayla sınırlandı. Gardiyanlar aileyi aşağılamaktan, onlarla dalga geçmekten sadistçe bir zevk alıyordu. Bu sadece fiziksel bir hapis değil, ruhlarını kırmak için tasarlanmış psikolojik bir savaştı. 1918 boyunca Rus İç Savaşı şiddetlenirken Romanovların kaderi de pamuk ipliğine bağlı hale geldi. Çar yanlısı Beyaz Ordu Yekaterinburg'a doğru ilerliyordu. Bu durum Bolşevikler için kabul edilemez bir risk yarattı. Eğer Çar kurtarılırsa düşmanlarının elinde güçlü bir sembol olurdu. Moskova'daki üst düzey liderlik kararını verdi. Emrin tam olarak kimden, ne zaman çıktığı tarihçiler arasında hala bir tartışma konusu olsa da Lenin ve yakın çevresinin mesajı netti. İktidarı sağlamlaştırmak için geçmiş tamamen silinmeliydi. Son haftalarda o dört duvar arasında umut ve umutsuzluk birbirine karışmıştı. Yaklaşan bir sonu hissediyorlardı ama şeklini tahmin edemiyorlardı. Hapishanelerinin duvarları üzerlerine gelirken onlar inatla normal hayata tutunmaya çalıştılar. Kitap okudular, dua ettiler. Dışarıya gizlice kaçırılan mektuplar. Durumlarının farkında olduklarını ama ne olursa olsun kaderi onurla karşılamaya hazır olduklarını gösteriyordu. Acımasız son, 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece geldi. Aile uyandırıldı. Şehirde çatışma var. Güvenliğiniz için Bodrum'a inmeliyiz, dendi. Bu son yalanlarıydı. Kalan sadık hizmetçileriyle birlikte aşağı kata indirildiler. Fotoğraf çekilecekmiş gibi duvara dizildiler. Ancak içeri girenler fotoğrafçı değil, cellattı. O daracık odaya doluşan silahlı adamlar tetiği çektiğinde yaşanan şey bir infazdan çok bir katliamdı. O gece sadece 10 bir insanın hayatı değil, koca bir tarih dönemi de o bodrumda kana bulandı. İnfaz tam bir kaostu. O küçücük odada mermiler duvarlardan sekiyor, barut dumanı göz gözü görmez hale getiriyordu. Ama dehşet bitmedi. Aile üyelerinden bazıları kıyafetlerinin içine gizlice elmas ve mücevherler dikmişti ve inanılmaz bir şekilde bu mücevherler kurşunları saptırdı. Çelik bir yelek gibi. Cellatlar ölmeyi reddeden bedenlere tekrar tekrar ateş ederken paniklediler. Silah sesleri nihayet sustuğunda odadaki sessizliği sadece yaralıların inlemeleri bozuyordu. Katiller kurşunların bitiremediği işi süngüler ve dipçiklerle tamamlamak zorunda kaldı. Hızlı olması gereken infaz 20 dakika süren bir vahşete dönüştü. Duman dağıldığında ortaya çıkan manzara o kadar korkunçtu ki iç savaşın en kanlı cephelerini görmüş devrimciler bile kustu. Cesetlerin yok edilmesi ise infazın kendisi kadar beceriksizce ve kaotikti. Bolşevik liderlerin planladığı gibi iz bırakmadan yok etme operasyonu günler süren bir kabusa dönüştü. Cesetler kamyonlara yüklendi. Ormanın derinliklerine götürüldü. Amaçları onları yakmak ve asitle eritmekti. Böylece Romanovlardan geriye tek bir kemik bile kalmayacaktı. Ancak katiller 11 cesedi yok etmenin ne kadar zor olduğunu hesaba katmamıştı.
Yeterli benzinleri yoktu. Deneyimleri yoktu. Saatlerce süren uğraştan sonra ormanı yanık et kokusu ve duman kaplayınca paniğe kapıldılar. Aceleyle kazdıkları çukur çok sığdı. Bu mezarın bulunacağını, Beyaz Ordu'nun burayı bir şehitliğe çevireceğini fark ettiklerinde korkuyla cesetleri tekrar çıkardılar. Günlerce ormanda o cesetlerle dolaştılar. Sonunda çocuklardan ikisini, muhtemelen Alexey ve bir kız kardeşini ayırıp başka bir yerde yaktılar ve gömdüler. Geri kalanları ise alelacele başka bir çukura attılar. Üzerlerine asit döküp demiryolu traversleriyle kapattılar. Suçu gizlemek için yapılan bu nafile çaba aslında tarihin en büyük gizemlerinden birini doğuracaktı. Resmi açıklama ise tam bir Sovyet propagandasıydı. Çar idam edildi. Ailesi güvenli bir yere götürüldü. Bu yalan, Bolşeviklerin hem intikamını almasını sağladı hem de çocukları öldürdüklerini itiraf etmenin getireceği uluslararası öfkeden kaçmalarına yaradı. Şimdi size anlatacaklarım 70 yıldan fazla bir süre gizli kaldı. Sovyet yalanları ve propagandası altında gömüldü. Gerçek herkesin hayal ettiğinden çok daha tuhaf ve trajik. Tarihsel yalanların nesiller boyunca nasıl sürdürüldüğünü ve gerçeğin sonunda nasıl ortaya çıktığını anlamak istiyorsanız bu kanala abone olmalısınız. Modern tarihin en büyük örtbaslarından birine dalacağız ve size söz veriyorum. Resmi tarihe bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksınız. Gerçeğe hazırsanız beğen butonuna tıklayın. Bu yalan 10 yıllarca sürdürüldü ve ortaya devasa bir efsane çıktı. Prenses Anastasya yaşıyor mu? Rus halkı ve dünya o masum çocukların bir şekilde kurtulduğuna inanmak istedi. Bu umut, yıllar içinde sayısız sahtekarın türemesine neden oldu. En ünlüsü Anna Anderson'dı. Onlarca yıl boyunca Büyük Düşes Anastasya olduğunu iddia etti. Davası mahkemelere taşındı, filmlere konu oldu. DNA testleri yıllar sonra yalan söylese de hikayesi milyonları büyüledi. Çünkü insanlar o karanlık bodrumda bir mucize olduğuna inanmak istiyordu. Oysa gerçek çok daha acımasızdı. İdamdan sadece birkaç gün sonra Beyaz Ordu şehre girdiğinde onları kurtarmak için çok geçti ama suç mahallini bulmak için zamanları vardı. İpatiev evinin o kanlı bodrumu, Bolşeviklerin tüm inkar çabalarına rağmen gerçeği haykırıyordu. Duvarlardaki kurşun delikleri, yerdeki kan izleri. Beyazlar bu görüntüleri dünyaya yaydı. Bolşevik vahşeti manşetleri Avrupa'yı sarstı. Bu katliam, Batı'nın Sovyet rejimine bakışını sonsuza dek değiştirdi. Diplomatik tanınma çabaları durdu, destekler kesildi. Romanovların hayatta kalan akrabaları içinse bu, nesiller boyu sürecek bir travmanın başlangıcıydı. Kaçmayı başaranlar, sürgünde hem canlarını kurtarmanın sevincini hem de koca bir aileyi kaybetmenin yasını yaşadılar. Mezarın yeri bilinmediği için yas tutmaları bile imkansızdı. Umut ve umutsuzluk arasında sıkışıp kalmışlardı. İkinci Nikolay'ın kız kardeşi, Danimarka'ya kaçmayı başaran Büyük Düşes Olga Aleksandrovna, 10 yıllar boyunca o korkunç gerçeği, yani kardeşinin ve tüm ailesinin yok edildiğini kabul etmeyi reddetti. Kapısı, hayatta kalan yeğenleri olduğunu iddia eden sayısız sahtekarla aşındı. Olga, her seferinde o kapıyı, belki bu sefer gerçektir, umuduyla açtı. Onun bu hali, mantıkla duygu arasında sıkışıp kalan bir kadının trajedisiydi. Kanıtlar öldüler, diyordu. Kalbi ise bir mucize olabilir, diye çırpınıyordu. Bu umutsuzluk tarihin en büyük dolandırıcılıklarından birine kapı araladı. Anna Anderson. Kendisinin Büyük Düşes Anastasya olduğunu iddia eden bu kadın sadece aileyi değil, tüm dünyayı 10 yıllarca parmağında oynattı. Davalar, manşetler, filmler. İnsanlar ona inanmak istedi çünkü alternatif, yani o çocukların Bodrum'da parçalanmış olması gerçeği kabullenilemeyecek kadar korkunçtu. Ancak bu hikaye sadece bir ailenin dramı değil. Bu, iktidarın tarihi nasıl yeniden yazdığının ders niteliğindeki örneği. Romanov cinayetlerinin etkisi o Bodrum katından taşıp Rusya'nın ruhunu zehirledi. Yüzyıllar boyunca Çar, Ruslar için sadece bir lider değil, yarı tanrısal bir figürdü. Bolşevikler o tetiği çektiklerinde sadece bir aileyi değil, bu kutsal baba fikrini de infaz ettiler. Ve işte asıl karanlık miras burada başlıyor.
İpatiyev evinin o kanlı bodrumu aslında Sovyetler Birliği'nin geleceğini şekillendiren bir laboratuvardı. Siyasi amaçlar uğruna çocukları öldürmeyi meşru gören bu zihniyet, ileride milyonlarca insanın canını alacak olan kitlesel sürgünlerin, yapay kıtlıkların ve o meşhur tasfiyelerin provasını yaptı. Eğer Çar'ın çocuklarını öldürebiliyorsanız, herkesi öldürebilirsiniz. Cinayetin örtbas edilmesi ise Sovyet yönetiminin karakteri haline gelecek olan o büyük resmi yalan mekanizmasını kurdu. 70 yıl boyunca devlet, halkın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Arşivler mühürlendi, tanıklar susturuldu. Ancak rejim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, halkın fısıltı gazetesini susturamadı. Yeraltı dini ağları, aileyi sessiz sedasız azizleştirmeye başladı. Onlar artık kanlı tiranlar değil, masumiyetleri uğruna kurban edilen şehitlerdi. Gerçeğin gün yüzüne çıkması için o demir perdenin yıkılması gerekiyordu. Sovyetler Birliği'nin son nefesini verdiği yıllarda araştırmacılar nihayet o yasaklı ormana girebildi. 1979'da yerel araştırmacılar mezarı buldu ama korkudan sustular. Ancak 90'larda yapılan resmi kazılar Temmuz 1918 gecesinin dehşetini fiziksel olarak kanıtladı. DNA teknolojisi son sözü söyledi. Kemikler ailenin tamamının orada, o çukurda olduğunu doğruladı. Bilim 70 yıllık yalanı tek bir testle çürüttü. Bu trajik destanı sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Romanovların aziz ilan edilmesini haklı buluyor musunuz, yoksa bu sadece siyasi bir hamle mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Geçmişin gölgede kalmış sırlarını aydınlatmaya devam edeceğiz.